Yine aynı şekilde burada 12 volt katında bu meşhur Tayvan, yine Çin malı Capscon'un bana göre en dandik kondansatör markası. Bunlar da Teopo'nun. Nippon'un, yani Japon kondansatör. Nippon marka. İtalyan kondansatörler de var. Böyle bunlar da kaliteli. Bunları bulmak bizim ülkemizde biraz zor olabilir. Yeniden merhaba arkadaşlar. İlk videomuzda Thermaltake'in 650 wattlık güç kaynağını modifiye edip güçlendirmiştik. Şimdi ikinci güç kaynağı, Adnan kardeşimin gönderdiği ikinci güç kaynağı OCZ. Bundan birinci videoda bahsetmiştim, bu güç kaynağından. Kaliteli bir güç kaynağı. Bu etikette hiç açılmamıştı. Ben açtım ilk defa. Açalım şimdi. Ne var ne yok, ne yapmamız gerekiyor bir bakalım. Görüyorsunuz, bu kondansatör Teopo'nun, yani meşhur kaliteli diye bize sundukları Çin malı kondansatör. Bana göre kaliteli değil, o ayrı. Teopo'nun 420 volt 330 mu? Tam belli değil ama herhalde 390 mı 330 mikrofarad mı ne? Tabi bu güç kaynağı hiç açılmamış. Açılmadığı için temizlik de yapılmamış. Görüyorsunuz, fan çok kirli. Devre üzeri çok kirli. Bu yeşil devre plaketine bayılıyorum arkadaşlar. Çünkü izlemesi, takip etmesi daha kolay oluyor bana göre. Yine aynı şekilde burada 12 volt katında bu meşhur Tayvan, yine Çin malı Capscon'un, yani Capscon diye geçiyor. Bu bana göre en dandik kondansatör markası. Bunu güç kaynağı test ya da inceleme forum sitelerinde güya çok iyi bir kapasitör ya da kondansatör olarak tanıtmışlar. Yalan. Yalan yani. Çünkü niye yalan diyorum? Bu zamana kadar tamir ettiğim güç kaynaklarında bu markanın her defasında patladığını gördüm. Bu benim tecrübem. Yani birileri anlatmış, birileri övmüş. Benim umurumda değil. Ben gördüğüme inanırım. Doğruları söylemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şundan da bahsedeyim. Herhangi bir destek, sponsor almıyorum ki böyle bir kısıtlamam yok. Özgürce, özgün içerikler hazırlıyorum size aslında. Gelelim, bu değişecek. Buradaki kondansatör grupları değişecek. Yani görüyorsunuz, hep Capscon marka, dandik, uyduruk kondansatör. OCZ dedim ya, kaliteli mal üretmekten, hani bu kaliteli ürün üretmekten rekabet edemediği için iflas etti benim bildiğim kadarıyla. Ama burada yavaş yavaş hani rekabet edeyim diye affedersin bilmem ne yapmış, öyle diyelim. Burada yine Çin malı kullanmış. Gerçi bunda sertifika falan yok ama yani sertifika olması da bana göre, benim görüşüme göre birçok nedenden dolayı gereksiz. Şimdi bunu anlatmayayım, uzun hikaye. Hani hep biz etikete takıldığımız için birçok sorunumuz var aslında bizim. Daha sonra anlatırım bunu. Yine devre yapısı görüyorsunuz. İşte bu toz. Bakın. Bu toz var ya, bu toz. Bu tozlar bu güç kaynağının patlamasına sebep olan şeyler. Bakın, dikkat edin. Çok tehlikeli bu tozlar. Çünkü burada çok yüksek volt var. Şimdi bakın ne yapacağım. Çok yüksek volt var. En ufak bir kıvılcım yangına sebep verir. Zaten yanmaya müsait tozlar bunlar. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın nasıl yanıyor, görüyor musunuz? İşte yanmaya müsait. Yani evden gittiniz, bilgisayarınızın arkasında fişe takılı. Bu fiş takılı. Güç kaynağına bu şekilde. Gittiniz işte, bilmiyorsunuz. Allah göstermesin. Bir geldiniz. Yani gerisini anlatmayayım. Üzücü bir durum.
olur. O yüzden temizliğini mutlaka yapın. Mutlaka. Şimdi ne yapacağız? Diğer videolarımı seyretmeyenler için anlatıyorum. Bu güç kaynağını da zaten ömrü bitmiş aslında da bu güç kaynağını da ömürlük yapacağız. Tamamını Japon kondansatöre çevireceğiz. Gerekli parçaları değiştireceğiz, güçlendireceğiz. Yani bir 10 sene daha devam edecek. Yani yeniden bir güç kaynağı almamıza gerek kalmayacak. Başlayalım hemen. Evet. Şimdi bakın. Teapo'nun hani meşhur Çin'in en kaliteli kondansatörü. Bakın bombe yapmış. Şişmeye başlamış. Yani yeterli gelmiyor. Yeterli gelmiyor. Dandik ve sallanıyor. İçindeki kağıt, yani sarılmış bir kağıt var bunun içinde. Şu anda sallanıyor. Bakın. Sesi duyuyor musunuz? İşi bitmiş. Bu da Teapo. Bu da yakın zamanda şişecek, patlayacak. İşte aynen böyle bu duruma gelecek. Bu da Teapo. Bu da uyduruk. 16 volt, 2200 mikrofarad. İkisi de aynı kapasitede. Biri kısa, biri uzun. Yani kendi içinde bile çelişebiliyor. Bu da Teapo. 16 volt, 1000 mikrofarad. Bu da yakın zamanda patlayacak. Şimdi sürekli bunu anlatırken hani bu modelin ya da markanın kötü olduğunu anlamına da getirmiyorum aslında. Bunu söylememdeki sebep birilerinin anlatımlarında çok met ediliyor. Yani çok övülüyor. Doğru bildiğimiz yanlışlarımızı hatırlatmak istiyorum aslında. Yorum sizin tabii. Çıkarttığımız kondansatör bu. Teopo'nun 420-390 mikrofaradlık Çin malı kondansatör. Şişmiş. Yani ömrünü tamamlamış. Aynı şekilde diğer kondansatörler de, bunlar da Teopo'nun, yani Çin malı. Şimdi biz ne takacağız? Yani Japon kondansatör, Nippon marka, bunu kullanacağız. İtalyan kondansatörler de var. Böyle bunlar da kaliteli. Bunları bulmak bizim ülkemizde biraz zor olabilir. Yine bu 12 volt katında şurada görüyorsunuz birçok yine Capscon, işte Teapo, yani dandik Çin malı kondansatörler var. Bunlar da değiştirilecek. Ben bunları satın almıştım çok önceleri. Yine Nippon'un, Nikon'un, ne bileyim Panasonic'in, Rybaikan'ın, yani bende her çeşidi mevcut bu kondansatörlerin. Kısaca bu devre yapısı tamamen Japon kapasitör ya da kondansatör olacak. Aslında şöyle bir, hani böyle bir kondansatör, yani Japon kondansatör takmak isterdim ama bu hazne biraz küçük, çapı küçük. Bunlar oraya olmaz. Bulabildiğim en uygun bu. Bunu lehimleyeceğiz. Bu çıkabiliyor. Ben bunu öylesine taktım geçici olarak. Şimdi hemen başlayalım.
Bu tamam. Bitti. Şimdi bunu bir test edelim. Az önce test ettim ama tekrar bir daha test edeyim. Evet. Güzel. Çalışıyor. Bakın. Fişi çektiğim halde hala çalışıyor. Bunun anlamı bu güç kaynağı kaliteli demektir. Şimdi bu 220 volt katını tamamladım. Şimdi 12 volt katına geçeceğiz. Burada çok işçilik var. Çok kondansatör değiştireceğiz. Öyle geliyor bana. Ona da başlayalım. Bu bölgedeki tüm kondansatörleri söktüm. Tabi yine Teapo, Capscon yani uyduruk marka kondansatörler kullanılmış. Mesela 6.3 volt 2200 mikrofaradlık. Diğerleri de 16 volt 1000 mikrofaradlık Teapo'nun kondansatörleri. Yani bunlar ileride patlayacak, sorun verecek. Bu belli. Bunları değiştireceğim. Neyle değiştireceğim? Nippon'un bu Panasonic. Bu da Panasonic. Zaten üzerindeki M işaretinden anlarsınız. Bu da Nippon'un. Bunlarla değiştireceğiz. Artı 16 volt. Bir de 6.3 volt. Bu da Panasonic. Bunlarla değiştireceğiz. Bu 6.3 voltluk kondansatörde makaron kullanılmış. Tam şu bölgede makaron kullanılmış. Büyük ihtimalle buradaki bobinler ısınıp, çünkü ısınıyor bunlar. Bu kondansatörün ömrünü kısaltmasın diye bir tedbir alınmış. Ama sonuçta marka Capscon olduğu için ömrünün kısalıp kısalmaması bana göre hiçbir şey ifade etmiyor. Biz yine makaron kullanacağız. Panasonic'in kondansatörü. Şimdi önemli bir noktaya geldik. Buradaki kondansatörler değişti. Tamam. Bunda sorun yok. Bunların hepsi Japon yapıldı. Bunu da makaronladık. Şimdi burada 12 volt katı var. Fark ettiniz mi? 4 kanal 12 volt. Bu ne anlama geliyor? Bunun anlamı şu. Misal örnek veriyorum. İşlemci, ekran kartı, anakart, işte SATA'ya da Molex kablo anlamına geliyor. Yani bu güç kaynağı her 12 volt katına ayrı bir ray. Hani ray denilen enerji yolu vermiş. Her birisi ayrı ayrı. Eski güç kaynaklarında bu çok fazla var. Aslında bana soracak olursanız bu bence daha verimli.
Çünkü niye? İşlemcinin çektiği güç ile ekran kartının çektiği güç aynı değil. SATA ya da Molex'in çektiği güç ile atıyorum anakartın çektiği güç aynı değil. 12 volt katından bahsediyorum. Şimdiki yeni güç kaynaklarında tek kanaldan 12 volt veriliyor. Yani işlemci fazla çektiğinde ekran kartına giden watt miktarı düşebiliyor. Yani bir dengesizlik meydana geliyor sürekli kendi içinde. Ama bunda bu eski güç kaynaklarında ne yapmış üretici? Her kanal bağımsız olsun istemiş. Ekran kartı güç çektiğinde misal işlemcinin gücü düşmesin. Yani işlemcinin çekeceği güçte eksilme olmasın istemiş. Ya da tam tersi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu sebeple 4 kanalı ayrı ayrı yapmış. Şimdiki güç kaynaklarında neden tek 12 volt kanalı var? Çünkü maliyetten kaçıyor. Bu şekilde yaptığınızda 4 tane kondansatör, 4 tane işte devre yolu, işte ona göre kontrolcü bulmanız ya da buna göre dizayn etmeniz gerekiyor şemayı. Buradan kaçınmak için yani maliyetten çalmak için tek kanaldan vermiş. Böyle düşünün. Ama burada maliyetten çalma yok aslında. Bu benim görüşüm. Katılırsınız, katılmazsınız. Biz bu 4 kanalı 2 kanala düşüreceğiz. Tamamladık, bitirdik. Tamamını Japon kondansatör durumuna getirdik. Bitti sayılır. Şimdi sıra bu fanı. Bakın, bir şey fark ettim. Gerçi bunu biliyorum ama size de göstereyim dedim. Fanda rulman var. İşte OCZ böyle kaliteli ürünler ürettiği için iflas etti. Bunu da görün. Artık böyle rulmanlar yeni güç kaynağı fanlarında çok zor. Tamamladık. Işıklandırma bitti. Şimdi tamamıyla toplayalım. Test etme işlemine geçelim.
Test işlemine geçtik. Bu güç kaynağı 600 watt idi. Bir zamanlar 600 watt idi. Başlayalım. Yine belirtmekte fayda var. Bu görmüş olduğunuz sistem, yani anakart, işlemci ve ekran kartı minimum 750 watt ve üzeri güç kaynağı gerektirir. Modifiye ettiğimiz, güçlendirdiğimiz güç kaynağımız başarı ile testi geçti. Siz de elinizde buna benzer içinde Çin malı kondansatör olan güç kaynağı varsa videoda belirttiğim gibi siz de bu şekilde güçlendirebilir, ömürlük yapabilirsiniz. Bakın, ömürlük diyorum. Benim kullandığım tüm kondansatör, kapasitörler Japon kondansatör. Yaklaşık olarak 5-10 sene bunların dayanma süreleri var. Ama diğer Çin malı, işte bunun gibi Çin malı kondansatörler böyle şişebiliyor, patlayabiliyor. Umarım bu içerik sizlere fayda sağlamıştır. Yani bu işlemleri benim yapmam önemli değil. Önemli olan sizin yapmanız. Ya da bu işe bir yerden başlamanız. Eğer bu işe giriştiğinizde kararsız kalırsanız ya da teknik destek ihtiyacınız olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Elbette talep çok olunca yetişemeyebiliyorum da. Bundan dolayı beni maruz görün, affedin. Ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Japon kapasitörler elbette maliyetlidir. Yani pahalıdır. Kullanılan parçalar, yani bu güç kaynağında kullanılan parçalar maliyetli. Bu biraz da kullanıcının seçimine ya da para durumuna bağlı. Yani illa da herkes kalite kullanmak zorunda değil. 2-3 sene beni idare etsin diyorsanız daha ucuz güç kaynakları satın alabilirsiniz. Ama ben bunu 5-10 sene kullanacağım derseniz işte bu video size çok yardımcı olacaktır. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Eğer benim yapmış olduğum bu içerikler sizlere fayda sağlıyorsa, ki sağladığını düşünüyorum, destekleriniz üzerine bu paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Sizin taleplerinize bağlı olarak yapmış olduğum bu özel çalışmaları mümkün mertebe topluma yaymaya çalışın. Bu benim size bir önerimdir. Yani birileri doğru bilgiyi kapatmaya çalışırken siz de tam tersini yapın. Doğru bilgiyi, gerçek bilgiyi ve hakikati anlatmaya çalışın. Yani bu sadece benimle olacak iş değil. Ben size kendi bildiğim kadarıyla hakikat ve doğruları anlatmaya çalışıyorum. Ya da sizleri kendimce eğitmeye, öğretmeye çalışıyorum. Umarım da faydalı oluyorumdur. Bu yaptığım işlerin tümü Allah'ın izniyle başarılı oluyor. Bundan zerre kadar şüphem yok. Umarım bu dediklerimden anlam çıkartırsınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.